Merhaba sevgili arkadaşlar, Bir Yumakla Gelenler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu önümde görmüş olduğunuz çok şık süveter modelinin yapımını anlatmaya çalışacağım. Gerçekten çok güzel bir model oldu. Yani bu kol detayları, koldaki fırfır detayları, yaka detayı ve örgümüzün modeli çok şık, çok güzel. Şimdi birazcık süveterimden bahsedeyim. Şöyle etek kısmından itibaren beden genişliğince zincir çekerek başlıyoruz ve boy uzunluğunu yapıyoruz. Şimdi ön kısımda yaka kesimi var. Arka kısmında şöyle göstereyim. Arka kısımda herhangi bir kesim yok. Bütün olarak örüyoruz arkadaşlar. Ön kısımda yaka detay kısmımız var. Orada bir kesimimiz olacak. Daha sonrasında yaka kısmını, kollarımızı ve beden kısmında yaparak süveterimizi sonlandırıyoruz. Süveterimin ölçüsü omuz kısmından etek kısmına kadar 35 santim bitmiş hali. Yan beden genişliğimde 30 santim, yani 2 yaş çocuklar için uygun bir modeldir. Başlangıçta bu süveterimizi nasıl büyütmemiz gerektiği ile ilgili tüm bilgileri veriyorum. Yani bütün bedenlere nasıl uyarlarız? Bunun bilgisi videomun içerisinde mevcut, izleyebilirsiniz. Kullanmış olduğum malzemelerim böyle bir bebe yünü kullandım. İstediğiniz yünlerle yapabilirsiniz. Benim elimde olan bu yün vardı. 100 gram 250 metre anti-peeling özelliğe sahip bir yündür arkadaşlar. Bu ölçülerde 2,5 yumak kullandım ben. Bu ölçülerde süveterim için. Süveterimi örmek için de 6 numara 3,5 milimlik bir tığ kullandım. Sadece etek kısmını örmek için de 5 numara 3 milimlik bir tığ kullandım arkadaşlar. Evet, şimdi isterseniz modelimizin yapımına geçelim. Geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarınızda da destek olursanız çok sevinirim. Her bir yorum bizim için çok değerli arkadaşlar. Daha fazla video gelmesi ve daha fazla kişiye ulaşmamız demek. Bunun için yorumlarınızı esirgemezseniz çok sevinirim. Hepinize kolay gelsin. Süveterimizin yapımına başlıyoruz. Öncelikle zincir çekerek başladım. Şimdi burada bir tane parça göreceksiniz. Bu benim arka parçam, süveterimin arka parçası. Şu anda biz ön parçayı anlatacağız. Ancak ön parçada verdiğim tüm sayılar arka parçayla eşit. Yani şu anda yaparken siz aynı zamanda arka parçayı da örebileceksiniz. Arka parçamız 30 santim olarak hazırladım. 61 tane zincir çektim ve 60 tane sık iğne yapacağım bunun üzerine. Arka parçayı da yine aynı şekilde hazırladım. 61 tane zincir çektim. Üzerine 60 tane sık iğne yaptım. Benim bu 61 tane 60 tane sık iğnem 30 santime eşit arkadaşlar. 2 yaş bir çocuk için yapıyorum. Yani benim şu süveterimin ölçüsü 30 santimlik, şu genişliği 30 santimlik bir ölçüsü var. Uzunluk olarak da şuradan bu kısma kadar da 33 santimlik bir uzunluğumuz var. 2 yaş çocuklar için yaptım. Büyütmek için ne yapacağız? Büyütmek için zaten bu etek kısmından başlanıyor. Kaç yaş yapacaksanız, yetişkin bile olsa kaç yaş yapacaksanız beden genişlik ölçüsü alınıp ona göre zincir çekilir. Şimdi benim dediğim gibi 61 zincir çektim. 60 tane sık iğnem 30 santime denk geldi ve o şekilde hazırlamış oldum. Siz de beden genişliğinin ölçüsüne göre zincir çekmeniz gerekiyor. Şimdi 61 tane zincir çekmiştik. Bunun üzerine sık iğnelerimizi yapalım. Evet. Hemen ilkinden şöyle tek kanadından alıyoruz arkadaşlar. Şöyle tam zincire değil de tek kanadından alarak sık iğnelerimizi yapacağız. 2 3. Bunun üzerinde 60 tane sık iğnemiz olacak arkadaşlar. O yüzden dikkatli yapın. Eğer 61 tane zincirin üzerine sığdıramazsanız 62 tane yapın zincirlerinizi. Hani hepsini geri sökmesindense sonunda bir tane fazladan kalması önemli değil. Dediğim gibi arka parça da yine aynı şekilde arka parçayı dümdüz öreceksiniz. Yani burada modelini gösterdiğim şekilde tabii ki dümdüz, hiçbir eksiltme herhangi bir şey yok. Dümdüz öreceksiniz. Beden boy 2 yaş için 33-34 santimdir. 33 santim olarak hazırladım ben arkadaşlar uzunluğunu. Sizler de o şekilde hazırlayabilirsiniz. Şimdi 60 tane sık iğnemizi yapalım ve gelelim.
Evet, sıra sonuna kadar geldim. Bir zincirim kalmadı. 60 tane sık iğnemi yapmış oldum. Döndürüyorum. Bir de bu zincirlerinizi çekerken arkadaşlar çift sayı olmasına dikkat edin. Çünkü model çift sayılar üzerinde kuruluyor güzel. Hatasız bir şekilde. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. Hemen bakın dibine, şuraya dibine bir tane trabzan yapıyorum. Şu anda modeli uygulayacağım sıradayız. İpimi doluyorum. Bir tane atlıyorum. İkinciye trabzan yapıyorum. İkili trabzan. İpimi doluyorum. Bu atlamış olduğuma geri dönüyorum. Bakın şurada atlamış olduğumuz ilmeğimize geri dönüyoruz. Batıyorum. Atıyorum, çektim. Birazcık uzatın, çok sıkı olmasın. Tığımda 3 tane var. 2 2 çıkarıyorum. Çapraz trabzan tekniğini uyguluyoruz aslında burada. İpimi doluyorum. Şimdi burada bakın. Burası sizi yanıltmasın. Çünkü burası bizim baktığınız zaman zaten trabzanımızın olduğu nokta. Yani buraya biz trabzan yapmışız. O yüzden orası sizi yanıltmasın. Şuraya atlıyoruz ve ikinciye geçiyoruz. Yandaki ilmeğimi, yani buraya trabzan yapmıştık. Burada çapraz trabzan tekniği yaptığımız için burası boş görünüyor olabilir. Orası sizi yanıltmasın. Yanındakini atlıyorum. İkinciye trabzan yapıyorum. İkili trabzan yapıyoruz arkadaşlar. İpimi doluyorum. Yine atlamış olduğuma geri dönüyorum. Bakın şuna atlamıştım. Hemen buna geri dönüyorum. Ve yine ikili trabzan olarak çıkarıyorum. İpimi doladım. Yine bir tane atlıyorum. İkinciye trabzan yapıyorum. Atlamış olduğumuza geri dönüyoruz. Böyle birazcık hafif uzatalım. Sonra trabzan yapıyorum. İpimi doluyorum. Bir tane atlıyorum. İkinciye trabzan yapıyorum. Atlamış olduğuma geri dönüyorum. Model çok kolay. Çok basit ve ileri de giden bir model arkadaşlar. Oldukça basit bir model. Basit bir modelle çok şık, güzel bir süeter elde etmiş olacağız. Şimdi sıra sonuna kadar aynı şekilde ilerleyelim modelimizi uygulayarak. Şöyle göstereyim, bakın. Gayet şık, güzel bir modelimiz oldu. Neredeyse sıra sonuna kadar geldik. Şimdi burada 3 tane ilmeğim kaldı. Yine bir tane atlıyorum. İkinciye trabzanımı yapıyorum. Atlamış olduğumuza geri döndüm. Ve sondaki zincirime de sık iğneme de bir tane trabzan yapıyorum. Yani bakın burada herhangi bir atlama söz konusu değil. Başlarken de öyleydi. Direkt başlamıştık. Evet, trabzanımızı yaptık. Döndüm. Bir tane zincir çekiyorum. Şimdi bu sırada sık iğne yapacağız. Hemen şöyle bakın dibine sık iğne yapıyorum. Yanındakine sık iğne yapıyorum. Yine 60 tane sık iğnem olacak burada. Her ilmeklerimizin başına sık iğne yaparak ilerleyeceğiz arkadaşlar. 2 sıradan ibaret örgümüz, bir sık iğne sıramız, bir de çapraz trabzan tekniğiyle örmüş olduğumuz sıramız. Oldukça kolay, gördüğünüz gibi. Herkesin kolaylıkla yapabileceği, yeni başlayanların bile kolaylıkla yapabileceği bir örgü modeli. Evet, şimdi sıra sonuna kadar gidelim. Daha sonra tekrar bir sıra daha göstermek istiyorum size örneği. Sonrasında zaten kendimiz de devam edebiliriz.
Sıra sonuna kadar geldim. Döndürüyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. Yine bakın şöyle dip kısmına trabzanımızı yapıyorum. İpimi doluyorum. Bir tane atlıyorum. İkinciye trabzan yapıyorum. İpimi doluyorum. Atlamış olduğumuza geri dönüyoruz. Ve trabzanımızı yapıyoruz. Tekrar ipimi doladım. Bir tane atlıyorum. İkinciye trabzan yapıyorum. İpimi doluyorum. Atlamış olduğumuzda geri dönüyorum. Ve trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar gelelim. Yine sıra sonundayız. Evet, sıra sonundaki ilmeğime de bir tane trabzan yapıyorum. Ve sıramı tamamladım. Döndürdüm. Bir zincir. Dibine sık iğne yapıyorum. Dip kısmına. Ve sırayı sık iğne ile tamamlıyorum. Evet, örneğimiz bu şekilde ilerleyecek. Şöyle göstereyim. Bakın gayet şık, güzel bir modeli var. Dediğim gibi biz şu anda ön parçayı yapıyoruz. Ama aynı şekilde, aynı sayılarla arka parçayı hazırlayabilirsiniz. Arka parçamız uzunluğu 33 santim olarak hazırladım ben. Bu parçayı da 24 santim gibi, 24-25 santim gibi, yani ben ördüğüm zaman söylerim size, o santimler arasına kadar öreceğim arkadaşlar. Kol oyuntumuz yok burada. Kol için herhangi bir eksiltme yapmayacağız. Bütün olarak öreceğiz. O yüzden arka parçayı da bütün olarak ördüm. Ön kısımda sadece yaka kısmı var. O yaka kısmının kesimini sizlerle paylaşacağım. Onun için de sanırım bir 24 santim kadar örmem gerekiyor. Şimdi ben öreyim. Kaç santim ördüğümü zaten hemen geleceğim. Kaç santim ördüğümü sizlerle paylaşacağım. Siz de o sırada örün, tamamlayın. Ondan sonra devam edin. Arkadaşlar, ön parçamı 24 santim olana kadar hazırladım. Şu anda benim ön parçam 24 santim. Dediğim gibi biz bunda kol oyuntusu ayırmayacağız, yapmayacağız. Sadece yaka kısmını çalışacağız. Bunun için de kaç tane ilmekle başladıysak onun ortasını bulmamız gerekiyor. Yani biz kaç ilmekle başlamıştım ben bunu? 60 tane ilmekle başlamıştım. Yani 60 tane sık iğne ile başladım. Şimdi 30 tane sık iğne sayacağım ve işaretimi takacağım. Şimdi burada sayalım. 30 tane sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 9, 30. Tam orta noktası 30. Buraya da çalışacağız tabii ki. Tam orta noktamız. Şimdi en son bıraktığımız yer sık iğne sırası arkadaşlar. Yani örneği kurdum. Bakın örneği yaptım. Sık iğne sırasındayım. Şimdi sık iğne ile bu işaretini koymuş olduğum, takmış olduğum yere kadar geliyorum. ...29 ve 30. Evet, işaretimi buradan çıkarabilirim. 30 tane sık iğnemizi yaptık. Şimdi biz bunu ne kadar öreceğiz? Bu kısmı. Buradan öteye gitmiyorum. Dönüş yapacağım. Ve bu kısmı örerek yukarı doğru gideceğim. Ne kadar öreceğim? 33 santimlik bir ölçüm olacaktı arkadaşlar. Buraya kadar benim 24 santim. 33 santim olana kadar öreceğim. Eğer arka parçayı ördüyseniz, şimdi bakın benim arka parçam 33 santim olarak arka parçamı örmüştüm. Toplamda şu örnek kısımları, yani şu çapraz trabzan tekniğiyle yapmış olduğumuz örnek kısımları 21 sıra yukarıya doğru. Burada da 24 santimim 16 sıradan oluştu arkadaşlar. 21, yani 5 sıra çakma trabzan sırası öreceğim. Ön parçayı örmediyseniz de 33 sıra olana kadar örmeniz gerekiyor.
Onu da söylemiş olayım. Şimdi döndürüyorum. Bakın buradan döndürüyoruz. Yakaya çalışıyor çünkü. Hiçbir eksiltme de yapmayacağım. Yukarı doğru gideceğim. 2, 3 zincir çekiyorum. Pardon arkadaşlar, 3 zincir değildi. 1 zincir çekeceğiz. Dibine trabzan yapacağız. İpimi doluyorum. Bir tane atladım. İkinciye. Aynı bedende yapmış olduğumuz işlemleri burada da uyguluyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyeceğim. Sıra sonuna kadar geldim. Sonunda bir tane trabzanımızı yapıyoruz. Döndürüyorum. Sık iğne sıramı yapıyorum. Döndürüyorum. Bakın hiçbir eksiltme yapmayacağız. Dümdüz yukarı doğru çıkacağız. Evet, şimdi bu şekilde bir sıra sık iğne, bir sırada çapraz trabzan tekniğiyle olan örneğimizi yapacağız. Bitişe kadar geleceğiz. En son ön tarafı arkadaşlar sık iğne sırasıyla bitirmiştim. Yine bunu da en sonki yerde sık iğne sırasıyla bitirmemiz gerekiyor. Ölçümüze göre yapalım. Bu kısmı bitirelim. Bu kısımla da devam edelim. Evet, bu kısmı yaptım arkadaşlar. Bakın yukarıya doğru. Şimdi diğer kısmın yapılışına geçeceğiz. Bu kısmın yapılışına geçeceğiz. Orayı da yine beraber yapalım. Şimdi bakın en son şöyle tekrar yakınlaştıralım. En son burada sık iğnemizi yapmıştık. O zaman ne yapacağız? Biz hemen yanındakinden başlıyoruz. İpimizi takıyoruz. Buradan ipimi çekiyorum. Bir tane zincir attım. Hemen dibine bir tane yine aynı yere sık iğnemi yapıyorum arkadaşlar. Devam ediyorum. 30 tane sık iğnem olması gerekiyor. 2, 3, ipi de yürütüyoruz arkada. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
29 ve 30. Evet, 30 tane ilmeğimizi de buradan yaptık. Döndürüyorum. Yine örneğimizi uyguluyoruz. 5 sıra uygulamıştım örneğime. Yani örnekli sıram 5 sıra olacaktı. Burada da yine aynı şekilde 5 sıra uygulayacağım arkadaşlar. Sonrasında da dikiş kısmıyla devam edeceğiz. Yani bu kısımlar aynı. Buraya kadar geleceğim. Tekrar döneceğim. Bu kısmı yapacağım. Bu örnek sırası 5 sıra olana kadar yapacağım. Siz de fark eder belki arkadaşlar. Ben 5 sıra örnek kısmı yapacağım. El işçiliği, yani eliniz sıkı olur, gevşek olur. Aynı sayılarda olmaz. Farklı başlamış olursunuz. Ona göre ayarlamanız gerekiyor. Yani beden ölçüsünü kaç santim yapacaksanız o uzunluğa kadar bu kısmı örmeniz gerekiyor. Şimdi biz yapalım. Tamamlayıp gelelim. Şimdi iki kanadımızı da hazırladım, bitirdim. Bakın en son bu şekilde duracak burası. Şimdi omuzlardan dikişimizi yapmamız lazım. Ben böyle işaretleyicilerimi taktım. Şimdi kaç santim ölçtüm, yaptım bunları. Şu omuz kısmını, yani şuradan itibaren 7,5 santim olarak ayarladım. 16 sık iğneme denk geldi. Şöyle göstereyim, bakın tam 7,5 santim olarak ayarladım. 16 tane 16. sık iğneme işaretleyicimi taktım. Yine bu sıradan da bu taraftan da 16 tane sık iğneme işaretleyicimi taktım. Yani öncelikle ölçtüm, 7,5 santim kaç tane ilmeğe denk geliyor, ona göre taktım. Şöyle göstereyim, arka taraftan da arka kanadında yine aynı şekilde 7,5 santim ölçtüm. 7,5 santimim 16 santim 16 sık iğneye geldi. Buradan da yine aynı şekilde. Bu ortada kalan alanda, yani şu iki işaretleyicimizin olduğu yerde 15 santimlik bir alan arkadaşlar. Şimdi buraların dikimini yapacağız. Öncelikle şöyle, bakın sık iğne düz sıramdayım. Şöyle yatırayım. Burasında yine sık iğne düz tarafını yatırıyoruz. Şöyle yan yana koyuyorum bunları. Yan yana koydum. Buradan itibaren başlıyoruz. İlk ilmeğimden, bakın ilk ilmeğimden şöyle yakınlaştıralım. Şöyle ilk ilmeğimden bu taraftan alıyorum. Düğümüm iç kısımda kalsın. Şöyle yapalım. Evet. Şimdi burada şu ilk ilmeğime, burada da yine ilk ilmeğime takıyorum arkadaşlar. Bakın burada da yine ilk ilmeğimden takıyorum ve çektim. Şimdi bu tarafa geçiyoruz. Bakın ipim burada. Bunu tutuyorum. Gözüküyordur inşallah. Şu ikinci ilmeğimden, bakın ikinci ilmeğim, şöyle tığımı alayım, tığ yardımıyla kaldırayım. İkinci ilmeğim bu tarafta değil, bu taraftaki ikinci ilmeğime takıyorum ve bu taraftan çekiyorum. Şimdi buradaki sıradaki ilmeğim, yani şu karşıdaki ilmeğimden sıradaki ilmeğim arkadaşlar, işlem yapmadığım ilmeğim, bu tarafa geliyorum. Bu tarafa geçiyorum. Sıradaki ilmeğimden iğnemi itiyorum. Sıkıştırın da aynı zamanda. Burada yine sıradaki ilmeğim. Sıradaki ilmeğim. Hep sıradaki sıra sıra ilmeklerimizi ala ala devam ediyoruz. Bakın bir buradan, bir bu taraftan, bir karşıki taraftan şöyle de sıkıştırın, çözülmesin. Normalde iğneyi el değiştirmenize gerek yok. Ben size gösterebilmek için iki elimle de yapmaya çalışıyorum. Hani görebilmeniz açısından. Bakın hiçbir şekilde dikiş izi
belli olmuyor bu yöntemle yaptığımızda. O yüzden düz tarafında yapmakta sakınca görmedim. Süveterimizin düz kısmı bu sık iğnelerin düz kısmına denk gelen yer arkadaşlar. İşaretimizin olduğu yeri kadar böyle dikelim. Bu ölçüleri 2-3 yaş için kullanabilirsiniz. 4 yaşta bu omuz kısımlarını 4 yaş hani birazcık daha genişlemiş olacağı için beden olarak da omuz kısımlarını 8 santim yapabilirsiniz arkadaşlar. Üst yaşlar için bir kıyafetin yaka kısmından ölçü alarak da yapabilirsiniz. Yani böyle her beden büyüdüğünde bir yarım santim kadar bu omuz kısmını genişletebilirsiniz. Ama yetişkin için bilemiyorum arkadaşlar. Yetişkin için kıyafetlerinizin ölçülerine bakarak, ölçerek, ölçü alarak yapabilirsiniz. Şu anda sanırım evet burada bir tane kaldı. Burada sonuncuyu alacağım. Bakın işaretleyicimin olduğu yeri alıyorum. Aldım. Bunu çıkarabilirim. Evet. Şimdi de bu mavi işaretleyicimin yani arka kısımdaki olan yeri alıyorum. Çıkaralım. Diktik mi buraya? Tamamdır. Evet. Buraya da yine takıyorum. Ve bu kısmımızı birleştirmiş olduk. Şimdi alt kısmına geçiyorum şöyle. Bakın ters kısmına yani. Şimdi bu ipimi buraya sabitlemem gerekiyor. Sökülmemesi için. Şu şekilde. Bir tane de düğüm atıyorum. Evet. Evet. Omuz kısmının dikimi bu şekilde. Şimdi diğer tarafı da dikip gelelim arkadaşlar. Diğer tarafı da yine aynı bu taraftan dikeceğiz. Kenar kısmından dikmeye başlayacağız. Ortaya doğru aynı şekilde yapacağız. Yaka kısımlarını diktik. Bu şekilde omuz kısımları daha doğrusu diktik, ayarladık arkadaşlar. Şimdi kol kısımlarını ayırıp alt kısımlarını dikmemiz gerekiyor. Bunun için de buradan itibaren 14,5 santim kol için ölçtüm. 14,5 santim demişim arkadaşlar. 13 santim ölçtüm. Bu kısımlar 13 santimlik kol kısımları 13 santim ördüm. 2 yaş için 13 santimlik yani şuradan aşağıya 13 santimlik bir kol kısmımız var. Bu 2 yaş için olduğu için. Daha büyük bedenlerde yaparsanız 14 santim gibi ayırabilirsiniz. 14, 14,5, 15 gibi ayırabilirsiniz. Ben 13 santimlik ayırdım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane örnek sırası olarak 8.'nin hemen sondaki sık iğne ile birleştirdim. Yine aynı şekilde bu tarafta da yine 8 örnek sırası geldim. 8. ile 9.'nun arasında olan sık iğne sırasıyla birleştirdim. Yani işaretleyicimi taktım. Şimdi buradan yukarıya dikişimizi yapacağız. Şimdi öncelikle bu tarafı dikelim isterseniz. Şöyle şu tarafı bir dikelim. Şimdi burasını diğer taraf gibi değil. O yüzden bu kısmı ters yönden dikeceğiz arkadaşlar. Şöyle çevirelim. Yani ters yüzünü çevireceğiz bu şekilde. Ters yüzünü çevirelim. Ve dikme işlemimizi ters yönden yapalım. Dikişimiz iç kısımda kalacak. Ve dikkat etmemiz gereken bir nokta var burada. Tamamen şu sıralar hep
eşit gelmesi gerekiyor. Ona da dikkat edelim. Böyle üst üste koyduğumuz zaman bakın bu sıraların birbirine eşit gelmesi gerekiyor. Yani açtığımızda birisi yukarıda birisi aşağıda olmasın. İsterseniz buraları böyle işaretleyiciler takın. Yani böyle birleştirin. Mesela şöyle. Şimdi diyelim ki burayı birleştireceğiz. Elinizde ne varsa, mesela ben şu anda bir iple yapacağım. Şurası 2 sık iğne sırasından bakın şuraya kadar eşit, eşit, eşit. Buradan sık iğne sırasından takıyorum. Karşı taraftaki de sık iğne sırasından takıyorum. Ve bağlayacağım burayı. Bu kısımlar eşit olsun diye bu işlemi yapabilirsiniz böyle. Buralarda da yine aynı şekilde buraya kadar işaretleyiciler takarak o eşitliği sağlayabilirsiniz. Eğer dikiş işinde problem yaşayacaksanız. Şimdi şöyle bakın hemen birleştirdim. Yakınlaştırdım da görün diye. En dip kısmından şöyle karşılıklı olarak ikisini bir aldım. Aynı yerden bu tarafa geldim. Tekrar aynı yerden yapıyorum ki burası iyice sabitlensin. Evet. Şimdi buradan karşı tarafa geliyorum. Buradan karşı tarafta şöyle ilmeklerimizden alarak buradan karşı tarafa geliyorum. Böyle elinizle de tutun. Kayma olmasın arkadaşlar. Bakıyorum şimdi. Burası sık iğne. Sık iğne sıram. Şöyle hemen eşitleyelim. Evet. Şöyle arada bir tane de aynı yere 2 kere yapalım. Ki o kısım iyice sabitlenmiş olsun oralar. Böyle geri geldikçe de bunları sökebilirsiniz. Evet, bakın tekrar aynı yerden bir kez daha yaptım. Böyle birazcık diktikten sonra dediğim gibi aynı yerden tekrar yaparak sabitlemenizi yapın. Böyle başa kadar bu işaretimizi takmış olduğumuz yere kadar gelelim arkadaşlar. Orada yine düğüm yapacağız. Yine o kısmı da göstermek istiyorum size. Böyle tek tek bu tarafı göstermek istiyorum ki iyice anlaşılsın.
Neredeyse yaklaştık. İşaretleyicim arka kısımda, o yüzden şu anda orada. Evet, şimdi şöyle arka kısımdan bunu bir sökelim. Tamamdır. Burada bir düğüm yapalım. İyice aynı yere birkaç kere battım ve düğüm yaptım. Evet, bu ipimizi de şöyle iç kısmında gizleyelim. Tamamdır. İpimizi kesiyoruz. Bu kısım tamam. Şimdi diğer kısmı da dikelim, gelelim. Evet, dikişlerimizi yaptık. Ve kol kısmını bir tanesini ördüm. Şimdi ikincisini beraber öreceğiz arkadaşlar. Şöyle koltuk altından itibaren ipimizi takacağız. Şurada koltuk altından ipimizi takalım. Aynı yere bir tane sık iğne yapıyorum. Ve her bir boşluğuma sık iğne yaparak bu ilk sırayı tamamlayacağız. Şimdi ben diğer kolda 45 tane sık iğnem olmuştu. Yine burada da aynı şekilde yaptığınız sık iğnelerinizi sayın. Kaç tane yaptıysanız diğer kolda da aynı şekilde yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Şöyle atlama yapmayın. İlk sıra sık iğne olacak. Sıra sonuna kadar geldim. Burada ilk yapmış olduğumuz sık iğne ile birlikte birleşimimizi yapıyoruz. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. Şöyle dip kısmına 2 tane trabzan yapacağım. İkili trabzan. 1 2. Yanındaki ilmeğe geçiyorum. Buraya da yine 2 tane trabzan yapıyorum. 1 2. Yanındakine de yine 2 tane trabzan yapıyorum. Bu sırada tüm ilmeklere ikişer tane trabzan yaparak ilerleyeceğim arkadaşlar. 1 2. Hepsine ikişer tane trabzan yapacağım. Bakın fırfırlanmaya başladı bile. Sıra sonuna kadar gelelim. Yani sıra sonuna kadar geldim. Ve burada birleşimimizi sağlıyoruz. Evet, ilk sıramızı yaptık. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Dibine trabzan yapıyorum. Her bir ilmeğime bir tane trabzan olacak şekilde bu sıramızı da tamamlıyoruz arkadaşlar. Her bir ilmeğime
bir tane trabzan gelecek. Toplamda 3 sıra bu şekilde 2 sıra daha yapacağım. Toplamda kol sırası 3 sıra olacak. Bu tarafta da yine aynı şekilde yaptım. 1, 2 ve 3. Şöyle göstereyim, yakınlaştırmıştım. 1, 2, 3 sıra yaptım. Yine 3. sıramızda böyle her bir ilmeğimize bir tane trabzan olacak şekilde öreceğiz. Ve kol kısmımızı bu şekilde tamamlamış olacağız. Sonrasında yakada bir işlemimiz var. Yaka kısmında onu yapacağız arkadaşlar. Bakın her birine bir tane trabzan yapıyorum. İkili trabzanlar yapıyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi bu sıraya gidelim. Bir sıra daha yapalım. İpimizi kesip yaka kısmıyla devam edelim. Evet, kollarını bitirdik. Gördüğünüz gibi böyle fırfırlı, çok güzel oldu. Kol kısımları da. Evet, böyle. Burası da bu şekilde. Şimdi yaka kısmına geçiyoruz. Yaka kısmını yapacağız. Şu kıvrıklığı yapmamız gerekiyor. Bunun için öncelikle şu arkada şöyle orta noktasını buluyorum. Şurası. Buradan ipimi taktım. Şöyle dibine de bir sık iğne yapıyorum. Şimdi devam edeceğim. Sık iğne yapacağız. Bu şekilde. Bakın yaka kısmına geleceğim ve ön tarafa doğru geleceğim. Önce yaka kısmını sık iğne yapalım. Bunu da arada yürütüyorum. Gözükmesin. Her bir ilmeğime bir tane sık iğne gelecek şekilde sık iğne yapıyorum buraya. Evet, şimdi bu karşıya atlıyorum. Son ilmeğe kadar bakın geldim. Bakıyorum burada boşluk oluşuyor mu? Oluşmuyor. Tam karşıya atladım. Yani karşı dediğim yer yaka kısmımız arkadaşlar. Bakın yaka kısmımız. Yaka kısmımızda yine sık iğne olarak şu köşeye kadar geleceğim. Evet, bakın köşeye kadar geldim. Yaka köşesindeyim şu anda. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. 3. Bu köşeye, yani en son sık iğne yaptık. Sık iğne yaptığımız köşeye batıyorum ve uzatıyorum. İpimi doluyorum. Tığımdan çıkarmadım. Tekrar aynı yere şöyle baskılıyorum. Tığımda küçülmesinler. Tekrar batıyorum. Çekiyorum. 2. İpimi doluyorum. Tekrar batıyorum. Çekiyorum. 3. İpimi doluyorum. Baskılıyorum. Küçülmesinler. Tekrar batıyorum. Çekiyorum. 4. İpimi doluyorum. Tekrar batıyorum. Çekiyorum. 5. Hepsini tek seferde topluyorum. Ve bir tane zincir çektim. 1, 2, 3 zincir çekiyorum ve dibine kaydırma yapıyorum arkadaşlar. Köşemizde böyle olacak. Şimdi aşağıya doğru yine sık iğne yaparak iniyorum. Yakamıza doğru, bakın yaka kısmına doğru iniyorum. Şimdi
Yaka kısmının şu dip kısmındayız. Şu üçgen şurada. Buradan devam ediyorum yine. Aynı şekilde diğer yakaya geçeceğim. Bak, sık iğnelerimi yapıyorum. Ve diğer tarafa geçtim. Yine yukarıya doğru sık iğnelerimizi yaparak ilerliyorum arkadaşlar. Ve yine köşeye kadar geldim. Bu köşedeyim. Diğer tarafta hatırlarsınız yapmıştık yine şurada. Diğer taraf nerede? İşte burada. Bu popcorn'u yine yapacağız. Şöyle. Evet, şimdi 1 2 3 zincir çektim. Bakın batıyorum, uzatıyorum. 1. Baş parmağımızla işaret parmağımızla iyice bastırıyoruz. Küçülmesinler ipler diye. 2. İpimi doluyorum. Tekrar batıyorum. 3. İpimi doladım. Tekrar battım. 4. İpimi doluyorum. Tekrar batıyorum. 5. Ve hepsini içinden çıkarıyorum. Ve daha sonrasında 3 tane zincir çekiyorum. Ve dip kısmına aynı yere, yani bu batmış olduğumuz yere kaydırmayla sabitliyorum. Şimdi tekrar sık iğnelerimizi yaparak bu başlamış olduğumuz yere kadar geleceğiz. Bir sıra yapmış oluyoruz. Yaka kısmımız böylelikle örümü bitmiş olacak. Sadece bu kenarlardan sabitlemeler yapacağız. Şimdi örelim sık iğnemizi. Böyle birleştiriyorum. Ve kaydırdım. Bir zincir çektim. İpimizi kesiyoruz. Daha sonrasında bunu iç kısımda yürütürüz arkadaşlar. Şöyle göstereyim bakın. Şimdi şöyle kıvıracağız. Şimdi bu kıvrıklığın sabit kalması gerekiyor. Bunun için de şöyle, evet. Bunun için bir tane iğneden yardım alacağız. Şimdi şöyle bir ipimizi alalım. İğnemizi, ipimizi takalım. Evet, şimdi şu şekilde bakın. Bu şekilde kıvırdık. Öncelikle buradan takıyorum. Ve süeterimden bir tane popcorn'dan taktım bakın. Süeterin arka kısmından iğnemi çekeceğim. Bunu buraya sabitlemiş oldum. Döndürüyorum. Burada hemen bir düğüm yapıyoruz. Evet. Şimdi ipimizi keselim. Diğer tarafı da dikeceğiz. Bakın aynı hizada olması gerekiyor. Şöyle bunu burada dikmiştik. Bu da aynı hizada olması gerekiyor. Bunu da yine aynı şekilde dikelim arkadaşlar. Ne yaptım? Buradaymış. Bunu da yine aynı şekilde dikeceğiz. Buraya dikelim. Burası gibi burayı da dikelim.
Şöyle alalım alttan. Düğüm kısmı yeleğin alt kısmında kalsın. Bakıyorum. Aynı hizada olması gerekiyor. Şöyle. Evet. Buradan alıyorum. İlmeğimden. Yeleğin içinden giriyorum. Bunu eğer hani derseniz ki çok sabit olmadı, birkaç tur yapabilirsiniz. Şimdi ben bir kere daha yapacağım. Diğer tarafı da öyle yaptım. Bakın şu zincirden de alıyorum. Dışından çıkıyorum. Evet, bu şekilde daha sağlam olmuş oldu burası. Şimdi iç kısmında düğümümüzü yapalım. Tamamdır. Şimdi şöyle bir bakalım en son. Bakın yaka kısmımız bu şekilde gözükmüş oldu. Gayet güzel oldu. Böyle sabitleyince de hiçbir şekilde kalkma yapmayacak. Ama sabitlemek istemiyorsanız sabitlemeyebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde de kalabilir. Yani sabitlemeden de kalabilir. Böyle daha güzel olduğunu düşündüğüm için ben sabitledim. Şimdi etek kısmına geliyoruz. Eteğimizin lastik kısmına geliyoruz. Şimdi eteğimizin lastik kısmını beraber yapalım. Şimdi döndürüyoruz. Süeterimizin arka kısmını döndürüyoruz arkadaşlar. Arka kısmındayız. Şöyle arka kısmında ortadan herhangi bir yerden ipimi takacağım. Evet. Burada bir küçük tığ numaramı kullanıyorum. Yani yeleği 3,5 ile örmüştük. Süveteri 3,5 milimle örmüştük. Lastik kısmını yaparken de 3 milimle öreceğim arkadaşlar. Birazcık toplaması için. Şöyle hemen buraya da bir sık iğnemi yaptım. Şimdi bu sırayı sık iğne olarak devam edeceğiz. Yakınlaştırayım yine. Her bir ilmeğime bir tane sık iğne olacak şekilde öreceğim arkadaşlar. Bakın her bir ilmeğime bir tane sık iğne alıyorum. Şimdi bu şekilde bu başlamış olduğumuz noktaya kadar gelelim. Sıra sonuna kadar geldim. Burada birleşimimizi yapıyoruz. Şimdi döndürüyorum. Ters yüzünü. Tersten devam edeceğim. Döndürdüm. Bir zincir çektim. Hemen dibine sık iğnemizi yapıyoruz. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Bir tane atlıyorum. İkinciyi sık iğne yapıyorum. Bir zincir. Bir tane atlıyorum. İkinciye sık iğne. Bir zincir. Bir tane atlıyorum. İkinciye sık iğne. Bir zincir. Bir tane atlıyorum. İkinciye sık iğne. Bu şekilde sıramızı öreceğiz arkadaşlar. Bir zincir, bir tane atlıyoruz. Sık iğne. Bir zincir, bir tane atlıyorum. Sık iğne.
başa kadar, bu başlamış olduğumuz noktaya kadar gelelim. Evet, sıra başına kadar geldim. Şimdi bir zincir çekiyorum. Burada da şu başlamış olduğumuz ilk sık iğne ile birleşimimizi yapıyoruz. Şimdi döndürüyorum süveterimizin düz yüzünü. Evet, şimdi bir zincir çektim. Hemen şöyle dip kısmına yine bir tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar buraya. Evet. Şimdi bir zincir. Bunu atlıyoruz. Şunu. Bakın burada sık iğne yapmış olduğumuz nokta var. Bunu atlıyorum. Yanındakine bağlıyorum. Sık iğne. Yani şu bir zincir çekmiş olduğumuz boşluğa bağladık. Bir zincir çektim. Yine şu sık iğnemi atlıyorum. Burada bir zincir çekmiş olduğumuz boşluk var. Bu boşluğa sık iğne yapıyorum. Bir zincir. Yine bir zincir çekmiş olduğumuz boşluk. Bakın bu sık iğneye değil, boşluğa batıyorum. Bir zincir, boşluk. Bir zincir, boşluk. Bir zincir, boşluk. Yani şuradaki bu sık iğneleri atlamış oluyorum. Evet, sıra başına kadar yine gelelim. Sıra başındayım. Şimdi yine birleşimimizi yapıyorum. Döndürüyorum. Evet, yine bir zincir çektim. Yanındaki boşluk var. Hemen o boşluğa bir tane sık iğne yaptım. Bir zincir, bir tane atlıyorum. Gene yine bu boşluğa batıyoruz arkadaşlar. Bakın bir zincir çekmiş olduğumuz boşluklardan işlem yapıyoruz. Bir zincir. Bakın bunu atlıyorum. Bir boşluk, bir zincir çekmiş olduğumuz boşluklardan sık iğnelerimizi yapıyoruz. Evet, lastiğimiz bu şekilde ilerleyecek. Kaç sıra yapacağız? 2-2,5 santim olana kadar yapalım arkadaşlar. Şöyle bakın, hep boşluklara batacağız. Her defasında da süveterimizi döndüreceğiz. En son bitişimizi düz sırada bitireceğiz. Şimdi yapalım, böyle bir 2-2,5 santim olana kadar bir örelim arkadaşlar. Şimdi bakın, şöyle farkındaysanız birazcık topladı bu kısım. Böyle esnettiğinizde açılıyor zaten, ama bu toplamayı istemiyorsanız eğer diğer tığla da yapabilirsiniz. Yani yeleğe ördüğünüz tığla da yapabilirsiniz. Ben birazcık toplamasını istedim açıkçası. Çünkü hani lastik kısmı, bu bel kısmı birazcık toplasın ki bol durmasın diye. O yüzden şimdi yapalım, gelelim. Arkadaşlar, ben etek kısmımı tamamladım. 2,5 santim kadar ördüm ve böylelikle süveterimizi tamamlamış olduk. Şöyle baktığınız zaman çok güzel, çok şık, çok modern bir süveter oldu. Ben çok keyif alarak ördüm. İnşallah sizler de keyif alarak ve kolaylıkla örebilirsiniz. Elimden geldiğince en kolay şekliyle anlatmaya çalıştım. Ama takıldığınız bir yer olursa mutlaka yorumlarda sormayı ihmal etmeyin. Gördükçe cevap veririm arkadaşlar. Evet, böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. İnşallah elimden geldiğince en yavaş halini anlatmaya çalıştım. İnşallah sizler de kolay bir şekilde yapabilmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorumlarınıza da destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize sağlıklı günler dilerim.